Yine sizlere harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Elmalı kurabiye hazırlayacağız ama bu elmalı kurabiye bildiğiniz elmalı kurabiyelerden değil, röle şeklinde minik minik yapacağız. Nasıl yapacağız? Hadi başlayalım. Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nefis lezzetli tarifler ailesi. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Yine bugün sizlere çok güzel bir tarif ile geldim. Bugün ne yapacağız? Bugün elmalı kurabiye yapacağız. Elmalarımı hazırladım. Bunlardan yapacağım. 5 tane elmadan yapacağım. Siz istediğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz ama bu yeterli, vereceğim ölçüleri. Şöyle bir fırın tepsisi de olacaktır. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone olanlar da bildirimlerini açsın. Bildirimleri açsın ki en güzel tariflerimden haberdar olsun. Hadi başlayalım hemen. İlk önce ne yapacağız? Gördüğünüz bu elmaları ben daha önceden yıkadım, hazırladım. Hazır kızlar. Şimdi kabuklarını soyacağım. Rendemi getirdim. Şekerimi, tarçınımı, her şeyimi getirdim. Rendeleyeceğiz. Ve pişireceğiz tabii ki de. En çok yakışan kurabiyelere nedir derseniz benim için elmadır kızlar. Çünkü elmalı kurabiye aşırı lezzetli oluyor. Aşırı güzel oluyor. Şöyle ilk önce ne yapıyoruz? Dediğim gibi. Bir tanesini şöyle kabuklarını bakın soydum. Biri hazır. Hiç kesmeme de gerek yok. Şöyle kabuğumu çekiyorum. Ve buradan rendemi alıyorum. Şimdi şekerimi de koyayım. Soyduğumuz elmayı şöyle rendeliyoruz. Hiç kesmenize gerek yok zaten. Bakın hiç kalmayana kadar rendeledim. Diğer elmaları da aynı şekilde rendeleyeceğim. Elmalarımızı rendeledik. Bakın bayağı bir elma çıktı. Bu yeterli. Şöyle içinde olanları da alalım. Ziyan olmasın hiçbir şekilde. Şöyle bunları da alalım. Tavamızı alıyoruz. Tavamızın içine rendelemiş olduğumuz elmaları döküyoruz. Rahat rendelensin diye bu tabağın içinde, tepsinin içinde rendeledim. Evet. Şimdi üzerine şeker ilave edeceğiz. Şöyle bir çay bardağı koydum. Tamam, dökelim. Bir çay bardağı şekerimizi döktük. Üzerine de biraz tarçın döküyorum. Biraz değil, bayağı bir döktüm. Çünkü en çok yakışan elmalı kurabiyeye tarçındır. Evinizde ceviz meviz varsa onu da koyabilirsiniz. Bende yok, onun için de koymayacağım. Olmaz mı? Bal gibi de olur. Şimdi ben bunu ocakta pişireceğim. Daha sonra elmalı kurabiyenin hamurunu hazırlayacağız. Hadi hep birlikte pişirme aşamasına gidelim. Elmalı kurabiye için elmalarımızı pişireceğiz. Tavamızı ocağa koyduk. Elmalarımız suyunu çekene kadar tamamen pişireceğiz elmalarımızı. Hemen başlıyoruz. Elmalarımızı pişirdik. Suyunu tamamen çekti. Ocağımızı kapattık. Şimdi elmaları bir tabağa dökeyim ki çabuk soğusun. Şöyle hemen bir tabağın içine boşaltıyoruz. Elmalarımız hazır. Bu soğusun. Şimdi biz elmalı kurabiyenin hamurunu hazırlayalım. Burada beklesin bu. Hemen elmalı kurabiyemizin hamurunu hazırlayalım. Evet, şimdi elmalı kurabiyelerin hamurunu hazırlamaya başlıyoruz.
Elmalarımızı pişirmiştik. Şimdi hamurunu hazırlayacağız. Bir tane yumurta kabımın içine koyuyorum. Şöyle bir çay bardağı ince belli bardaklardan yoğurt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 125 gram margarin. İlave ettik. Şöyle bir bardak şeker ama dolu değil kızlar. Şöyle ne kadar bakın iki parmak aşağıda su bardakları ile. Dolu değil. Onu da ilave ettik. Şimdi koyduğum malzemeleri karıştıracağım. Şimdi sıra geldi ununu ilave etmeye. Şurada dolu bir su bardağı unum var. Burada da 2 bardak unum var. Toplamda 3 bardak hazırladım. Tabii gidici ne kadar gider onu bilmem. 2 kaşık silme nişasta. Bir tane kabartma tozu. Bir tane de vanilya koyuyoruz. Vanilyayı da döktük. Kabartma tozunu döktük. Şimdi ilk aşamada şöyle kaşıkla birbirine karıştıralım. Un ve kabartma tozunu. Daha sonra yoğuracağız. İlk aşamada kaşıkla karıştıralım ki elimiz fazla batmasın. Tabii elimizle yoğurmaya da geçeceğiz. Bir bardak un dökmüştük. Bakın şimdi ikinci bardak unumu da hazırlayalım. İkinci bardak unumdan döküyorum. İki bardak un döktük. Burada bir bardak unumuz kaldı. Onu da yavaş yavaş vereceğiz. Yetmezse biraz daha ilave edeceğiz. 3 bardak unumuz yetmedi tabii ki de. Artık elimizle yoğurmaya geçiyoruz. Bir bardak un daha doldurdum. Bundan da azar azar vereceğim ki kıvamı gelince durduracağım. Hamurumuzu hazırladık. Şimdi açacağız hamurumuzu. Şöyle alalım. Şu hamur açma aparatını elimize alalım. Hamurumuzu buraya çıkaralım. Şöyle bir toparlayalım biraz hamurumuzu. Açacağız. Böyle güzelce toparlıyoruz. Üzerine bir tane yağlı kağıt koyarsanız çok kolay açılır. Yoksa da koymayın. Merdanemizi alıyoruz. Hemen şimdi açıyoruz. Hamurumuzu hazırladık. Şimdi üzerine serdiğimiz yağlı kağıdını alıyoruz. Şöyle bunu kenara alalım. Şimdi keseceğiz. Şu fazlalıklarını önce keselim. Mümkün olduğunca düz yapacağız çünkü. Şunları tekrar kullanacağız.
Şimdi dört bir tarafından kestim hamurumu. Şimdi şöyle 4 parmak genişliğinde tekrar kesiyorum. Tamamdır. 4 parmak genişliğinde kestim. Hazır. Şimdi ne yapacağız? Elmalı harcımız hazırdı. Hemen bunun orta kısmına bakın elmalı harçtan koyuyoruz. Şöyle azar azar koyacağız. Elmalı harcımızı da koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Karşılıklı olarak toparlayacağız. Bunları birbirine böyle kavuşturacağız. Evet, rulo haline getirdik. Şimdi keseceğiz. Hazırladığımız rulo halinde elmalı kurabiyelerimizi şimdi keseceğiz. Şöyle bir kesme aparatınız varsa çok kolay olacaktır. Çok büyük olmayacak şekilde kesiyoruz. Fırın tepsime yağlı kağıt koyduğum aşama çekim durmuş arkadaşlar. Orasını sizlere gösteremiyorum ama yağlı kağıtı serdim. O şekilde yerleştiriyorum. Bir tepsi elmalı kurabiyemiz hazır oldu. Ben bunları şimdi 180 derece fırında pişireceğim. Diğerlerini de tekrar hazırlayacağım başka bir fırın tepsisine. Bunlar pişerken de onları hazırlayacağım. Daha sonra görüşürüz tekrar. Elmalı kurabiyelerimizi fırından çıkardım. Bakın minik minik rulo rulo. Harika kurabiyeler hazırladık. Çok güzel oldular. Çok güzel oldular. Kurabiyelerin üzerine şimdi pudra şekeri serpeceğim. Şöyle pudra şekerimizi alalım. Şöyle biraz pudra şekeri gezdirelim ki güzel olsun. Hemen başlıyoruz. Evet, pudra şekerini de serptik ve elmalı kurabiyelerimiz hazır oldu. Diğerlerini de başka bir fırın tepsisinde pişirdim. Bazılarının içine elma kalmadı, bazılarını da boş bıraktım. Onlar da hazır. Onlar da öyle olsun. Bunlar da böyle. Çok güzel oldular. Elmalı kurabiyelerimizi hazırladık. Tadına tuzuna bakmadan olur mu? Sizin için her zaman tadına tuzuna bakıyorum. Bir tane şöyle alalım bakalım. Bakın görüntüye. Süper olmuş. Ağızda dağılan içi dolu dolu elma. Elmasını bol koyduk içine ki çok lezzetli olsun. Çok da güzel olmuş. Umarım beğenirsiniz. Siz de bu güzel kurabiyeyi yaparsınız. Çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. Siz de deneyin derim. Çocuklarınıza bu tarifi yapın derim. Videoma burada son verirken tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Abone olanlar da bildirimlerini açsın. Açsın ki güzel güzel tariflerimden haberdar olsun. Hadi hoşça kalın bakalım. Kendinize iyi bakın. Daha güzel güzel tarifler gelecek inşallah.